Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir Whiteout Survival videosuyla tekrardan sizlerleyiz. Bugün bu videomuzda detaylı bir şekilde Çarkıfele'yi size anlatacağım arkadaşlar. Hala bununla alakalı çok detaylı ve uzun sorular geliyor. Demek ki eski videolar bayağı geride kaldı. Artık güncel yeni videolar çekme zamanı geldi. Bu videoyu izledikten sonra Çarkıfelek'te asla hata yapmayacaksınız ve detaylı bir şekilde size tüm mantığını elimdeki görsellerle birlikte anlatacağım arkadaşlar. Şimdi oyuna ilk başladığınız zamanlarda oyunun hemen ilk haftası 10. gününde falan bu Çarkıfelek etkinliği gelir. Bu Çarkıfelek'in olayı tamamen şöyledir arkadaşlar. Oyunda gen diye bir kavram var. Oyuna ilk başta başladığınız zaman Gen 1'den başlıyorsunuz. Yani biz buna jenerasyon bir kahramanları diyoruz. Oyuna başladığınızda jenerasyon bir kahramanlarından bir tanesini çarkıfelek çevirerek yani Zimman'ı elde edebiliyorsunuz. Ondan sonra bir tane kahramanı Şeflerin Salonu etkinliğinden sıralamaya girerek elde edebiliyorsunuz. Diğer kahramanların çok bir önemi yok. Sonra Gen 2'ye geldikten sonra bu Flint geliyor. Bu piyade kahraman geliyor ve düşük yatırımlı, hatta hiç para yatırmayan oyuncular için en değerli kahraman bu oluyor. Çünkü bu piyade sınıfı kahraman ve bizim için gerçekten çok değerli. Oyun başında yaptığımız hatalardan dolayı uzun bir süre oyunda çok kötü oynuyoruz ve hesabımız bayağı geride kalıyor. O yüzden Çarkıfelek konusu gerçekten çok değerli. Gen 2'ye geçtiğinizde ise nişancı kahraman yani Zimman geride kalıyor. Yerine 50. günden sonra Flint geliyor. Flint çark feleği 5 kere geliyor. Size hep her birinin kaçar kere geldiğini ve ne yapmanız gerektiğini şimdi anlatacağım. Sonra işte oyunun 120. günde geldikten sonra bu gidiyor. Bundan sonra başka bir mızrakçı kahraman geliyor. Sonra ondan sonra tekrardan Gen 4'te nişancı kahraman geliyor. Bu sırayla gidiyor. Öncelikle önümüze hangi kahramanların geleceğini bir görelim. Ona göre bilelim. Şimdi birinci nesil Gen 1 dediğimde Zimman geliyor arkadaşlar. Oyuna ilk günde Zimman'la başlıyoruz. 10. günde falan bir Çarkıfelek gelecek. Sonra Çarkıfelekler şu şekilde ilerler. Çarkıfelek gelir. 3 gün sürer. Sonra 2 hafta geçtikten sonra bir daha Çarkıfelek gelir. 2 hafta geçtikten sonra bir daha. Bu oyunun süresi boyunca yani şuradaki 900 güne kadar sürekli 2 haftada bir Çarkıfelek etkinliği size gelecek arkadaşlar. Bazı kahramanlarda daha fazla gelecek, bazı kahramanlarda daha az gelecek. Oyuna başladığınızda 3 kere Zimman'a Çarkıfelek gelir. Jerenimo da Şeflerin Salonu'nda görevde 3 kere verir. 3 kereden sonra artık değişir. Gen 2 kahramanları gelmeye başlar. Zimman'da da aynı şekilde 3 kere Çarkıfele'ye geldikten sonra artık 50. günlere doğru 40-50 gün arasında ikinci nesil piyade Flint gelmeye başlar. Flint Çarkıfele'yi biraz gariptir. İlk Çarkıfele'nin aksine 5 kere gelir arkadaşlar. 5 kere de Flint'i yükseltebileceğimiz kadar yükseltmeye çalışacağız. Flint Çarkıfeleği de bittikten sonra 5 kere geldikten sonra 120. güne doğru Mia Çarkıfeleği gelir. Artık bu saatten sonra hepsi fix ilerler. Bundan sonraki yani ikinci nesilde bittikten sonra üçüncü nesilden itibaren tüm çarkıfelekler 6 kere gelmeye başlar. Her birini 6 kere göreceksiniz. Oyunun 150, 160, 170. günlerine doğru eyalet transferleri açılacak. Eğer eyaletinizden memnun değilseniz ya da bir stratejiniz varsa ileriye doğru transfer olursanız, örnek veriyorum 3000. sunucudasınız. 4000'e doğru yavaş yavaş gitmeye çalıştığınızda siz ileriye doğru gittiğiniz için çarkıfelek süresini de uzatmış olacaksınız. Örnek veriyorum 2 hafta ilerideki bir sunucuya transfer olursanız 6 çarkıfelek değil 7 çarkıfelek görmüş olacaksınız. Bir ay ileri giderseniz 6 çarkıfelek yerine 8 çarkıfelek görmüş olacaksınız. Ama fix olarak eğer aynı yerde kalmaya devam ederseniz Gen 3'ten itibaren tüm çarkıfelekler 6 kere gelecektir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Peki çarkıfelekler geldiğinde biz neler yapmalıyız? Çarkıfeleklerin amacı ne? Hemen size ikinci görselimi göstereyim. Çarkıfeleklerde yukarıda ödüllerimiz var. Önce bu görseli göstereyim, sonra size detaylı göstererek anlatacağım zaten. 120 kere çevirirseniz diyor 180 taneye yakın ortalama parça alabilirsiniz diyor. Çevirdiğiniz kahramanın parçasını. İşte 240 spin yaparsanız 2 katı 361. Yani toplam 6 tane çarkıfelek çevirdiğinizde bir kahramanı 1083 parçasını elde edebilirsiniz diyor. Bunun güzel kısmı şudur. Bir kahramanı 5 yıldız yapmak istiyorsanız o kahramanın 1075 tane mitik parçasına ihtiyacınız var. Yani hiç çarkıfelek kaçırmadan 6 çarkıfeleğini çevirebildiğiniz bir kahramanı 5 yıldız yapabiliyoruz. Ama sizin stratejiniz o kahramanı 4 yıldız yapmak ise 475 parça yani 2,5 çarkıfelek sizin işinize yarayacaktır arkadaşlar. Şurada zaten 4 yıldız yapmış olacaksınız.
Bu ortalamadır. Bazı arkadaşlarda 160-165 parçada gelebilir. Bazı arkadaşlarda, şanslı arkadaşlarda ben 200-205 arası geldiğini de gördüm. Benim maalesef hiç öyle bir şansım olmadı ama umarım hepiniz için Çarkıfelek şanslı geçer. Peki biz oyunda hangi kahramanları almalıyız? Çarkıfelek'ten hangi kahramanları almamalıyız? Ve Çarkıfelek'i nasıl oynamalıyız? Şimdi size gelin bunu anlatayım. Arkadaşlar Çarkıfelek etkinliğimiz geldi. Oyunun başındaki 3 tane Çarkıfelek Zimman gelecek dedim. Ben onu düşük yatırımlı ya da orta yatırımlı hiçbir oyuncunun almasını genelde tavsiye etmiyorum. Çünkü Zimma'nın yetenekleri bizim çok işimize yarayan yetenekler değildir. Bazı arkadaşlar belki bu yeteneğine baktığında inşaat maliyeti düşüşü ya da inşaat hızı artışının oyun başına çok işe yarayacağını düşünebilir ama bunlar gerçekten önemli değil arkadaşlar. Bir yerden sonra inşaat maliyeti ya da inşaat hızıyla çok bir işiniz kalmıyor. Bu çok uzun soluklu bir oyun olduğu için çok işinize yarar değil. Çok kafanızı karıştırmak istemiyorum ama 60-40 formasyon diye bir formasyonumuz var. Bu kahraman sadece orada işe yarayan bir kahramandır. Eğer öyle özel bir formasyonda hesap kasmıyorsanız Zimman'a kesinlikle ihtiyacınız yok. 3 tane çark felek parasını buraya yatırmanıza asla gerek yok. O yüzden elmaslarınızı boşa harcamayın. Şimdi çark feleğimize geldiğimizde ilk üçünü pas geçiyoruz eğer özel bir durumunuz yoksa. İlk üçünü pas geçtikten sonra 50. güne doğru 40-50. günler arasında filin çarkı feleği geliyor dedim. Çarkı felekler 3 gün sürer arkadaşlar. Geldiği zaman şeflerin salonu ya da buz alanı kralı gibi etkinliklere denk gelir. Burada baktığınızda bunun kaçıncı günündeydi? İkinci gününde mesela bir görev var. Aynı zamanda bakalım. Üçüncü gününde yine bir görev var. Burada görevlerle aynı zamanda bu çark felekleri çevirerek ödülleri de alabilirsiniz. En azından buradaki hedef puanlara sadece çark felek oynayarak bile ulaşabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden etkinliklerden her zaman faydalanmaya çalışın. Şimdi çark feleğimize geldiğimizde 3 gün sürüyor dedim. Ben üçüncü gün çekiyorum. Son 2,5 saat kalmış. Buraya tıklıyoruz. Asıl önemli olan şey bu arkadaşlar. Bir tane çevirmenizin bedeli, çok pardon gösteremedim. Burada bu arada günlük size 3 gün boyunca günlük birer tane ücretsiz de verecektir. Mesela oyunun başındaki o Zimman çark feleklerini çevirmediğinizde onlardan her seferinde bu aldığınız uğurlu fişler çantanızda birikecek arkadaşlar. Ve bir sonraki çark feliklerde kullanabilirsiniz. Gen 2, Gen 3, Gen 4. Yani bunları çantanızda biriktirebiliyorsunuz. Tekrar çevirelim. Bir geldi, bir geldi. Asasya maliyetini göstermeye çalışacağım ama direkt elmas olarak göstereyim. Evet. Bir tane çevirmek istiyorsanız 1500 elmasınız gider arkadaşlar. 10 kere çevirmek istediğinizde 13.500 elmasınız gider. Burada elmasınızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorsanız buradaki yukarıda sandık ödüllerimiz var. X5'e ulaştığınızda size 5 tane o kahramanı verir parçasını. 15'e geldiğinizde 10 tane ve altında sarı kitaplardan. 35'e geldiğinizde 20 tane. 70'e geldiğinizde 30 tane. 120'ye geldiğinizde ise 50 tane. Bizim asıl hedefimiz 120'ye ulaşıp buradaki tüm parçaları almaktır arkadaşlar. Bunu eğer ilk gün 120'ye çevirirseniz ertesi gün bu kutular sıfırlanmıyor. 2 hafta sonra tekrardan geldiğinde bir daha 120 sandığını alabiliyorsunuz. Günlük çevirme sınırınız ise 150. Ben biraz önce 10 tane çevirdiğim için gördüğünüz gibi 140'a düştü. Eğer balina bir oyuncuysanız, balina oyuncu dediğim şey oyuna çok fazla para yatıran bir oyuncu. Öyle bir oyuncuysanız günlük 150 tane çevirebilirsiniz. Sizin zaten elmasla bir sorunuz yok. Hızlıca bu kahramanı 5 yıldız yapmak isteyebilirsiniz. Ama düşük yatırımlı ya da para yatırmayan bir oyuncuysanız ana hedefiniz buradaki 120 sandığa ulaşıp durmak olacaktır. İkinci gün ya da üçüncü gün kesinlikle eğer etkinlik için oynamıyorsanız çark felek çevirmeyin. Etkinlik için bile oynuyorsanız en azından bunun ilk gününde puan almak istiyorsanız 35'e kadarına sonra 70'e kadarına, diğer üçüncü günde işte etkinlikle çakışıyorsa burada 120'ye kadarını alırsınız ama 120'nin sonuna ilerlemezsiniz ve 120'yi geçmezsiniz. 120 ana hedef. 120'ye ulaşabilmeniz için 162.500 elmasa ihtiyacınız var arkadaşlar. 162.500 elmas harcadıktan sonra bekliyorsunuz. İkinci ve üçüncü gün dediğim gibi oynamıyorsunuz. Sonra 2 hafta sonra bu çark felek tekrardan gelecek. 2 hafta sonraya tekrardan 162.500 elmas çantanızda ya da üstünüzde olmak zorunda. Eğer olmazsa bu kahramanı yeteri kadar çeviremezsiniz ve bu kahramanı elde edemezsiniz. O yüzden her zaman şunu söylüyorum. Oyuna ilk başladığınız zamanlarda
asla elmaslarınızı gereksiz yerlere harcamayın. Oyunun 50. gününe kadar kesinlikle elmasları düzenli olarak biriktirip buradaki çarkıfelek için harcamanız gerekiyor. Hangi tip yatırımcı olursanız olun, bu sizin için çok değerlidir arkadaşlar. 120'ye ulaştıktan sonra ikinci çarkıfeleği 2 hafta sonra oynuyorsunuz. 162.500 bir daha harcayıp 120 sandığa ulaşıyorsunuz. Sonra bırakıyorsunuz. Sonra tekrar bir 2 hafta bekleyip bir daha oynuyorsunuz. Bunu toplam 5 kere yapabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi filin 5 geliyor. 5 tane çarktan 180 ortalama geldiğinde maalesef 1075 mitik olmuyor. Sizin de şansınıza bağlı olarak ortalama 100-150 tane bu kahramanın parçası 5 yıldıza eksik kalıyor. Eğer çantanızda genel şartlarınız varsa, yani resimsiz bu kahraman parçaları varsa, bunu 5 yıldıza götürebilirsiniz. Ama diyelim ki bir yıldız eksik kaldı son parçada, 100 tane parça gerekir. İsterseniz basmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Son parçaya bastığınızda %10-15 istatistik alacaksınız. Onun yerine o parçaları farklı bir kahramana kullanabilirsiniz ve orada değerlendirebilirsiniz. O yüzden hangi gende hangi kahramanı almanız gerekiyor? Öncelikle bunu öğrenmeniz gerekiyor. Benim kanalımda çok detaylı bir şekilde güncel kahraman rehberleri var. Oynatma listesi de var. Gen kahraman rehberleri diye. Oradan güncel Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4 diye videoları kısa kısa izlerseniz eğer, en azından kafanızda bir plan yapmış olursunuz ve o plana göre çarkıfelek kahramanlarından hangilerini alacaksınız, hangilerini almayacaksınız. Bütçenizi ve planınızı buna göre yaparsanız hem elmaslarınızı boş harcamamış olursunuz, hem de bu kahramanlardan en iyi şekilde faydalanmış olursunuz. Bazı genin çarkıfelek kahramanları hoşunuza gitmeyebilir. Sizin için uygun olmayabilir sizin oynayış tarzınıza göre. O genlerde çarkıfelek oynamayarak, örnek veriyorum, bir tane kahramanı 5 yıldız yapmanın bedeli nereden baksan hesapladığınızda 162.500 elmas çarpı 6 ile çarptığınızda 1 milyon elması geçiyor zaten. Bir gendeki bir çark attığınızda 1 milyon elmas cebinizde kalıyor. Bu sayede petlerinizi geliştirebilirsiniz elmaslarınızla ya da VIP'nizi yükseltebilirsiniz. Ama dediğim gibi kafanızda her zaman bir strateji olması gerekiyor ve bu stratejiye göre bir plan yapmanız gerekiyor. Çarkıfelek sırası şu şekilde gelir arkadaşlar. İleriye doğru hakim olursanız neyin ne zaman geleceğini sizin için daha iyi olur. İlk başta nişancı gelir, sonra piyade gelir, sonra mızrakçı. Sonra dönmeye başlar. Tekrar nişancı, tekrar piyade ve tekrar mızrakçı olarak. Sürekli bu şekilde dönecek. O yüzden ileride hangi kahramanın çarkıfeleğini geleceğini bilirseniz ve hangi kahramanların kahraman salonuna ya da etkinlik kahramanı SVS şeflerin salonuna geleceğini bilirseniz ona göre bir planlama yaparsınız. Aslında her şey şuna bakıyor. İleride neyin geleceğini bilirseniz arkadaşlar, ona göre elmaslarınızı, mitik parçalarınızı biriktirip kendinize bir kahraman dizilişi yapabilirsiniz. Kahramanlar gerçekten bizim için çok değerlidir. Bu oyunda örnek veriyorum, bu kahramanı aldığınızda oyunun 280-300. gününe kadar bu kahramanla düşük yatırımla ya da hiç para yatırmadan ileriye doğru oynayabilirsiniz. O yüzden çarkıfelek kahramanları ya da birikimlerimiz çok değerlidir. Umarım bu videoda atladığım bir şey yoktur. Eğer kafanızı karıştıran bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Bu videoya çok fazla altyazı ekleyeceğim. Sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Ve bu yeni konsept hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. İlk defa kameralı video çekiyorum Whiteout için diyebilirim. Canlı yayında çok fazla arkadaş bu şekilde çekmemi istediği için en azından bilgilendirme videolarını bu şekilde çekmeyi düşündüm. Biliyorum uzak görünüyor size ekran ama öğretici videoları bu şekilde çekerim. Savaş videolarını yine sizin için tam ekran olarak atacağım arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bu ilk video için yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok değerli. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.